Her hafta, Yanıt'ın Crow adlı bir rahibin liderliğindeki bir grup insan, yerel toplum merkezinde buluşuyor. Bu grubun üyeleri, umutsuz ruhlarını yaralayan garip, korkunç olaylar ve diğer olumsuz deneyimler hakkındaki hikayelerini paylaşan derinden travma geçirmiş bireylerdir. Yaşama açıkça yenik düşmüş genç bir adam, kafasını işgal eden ve onu giderek daha fazla uyuşturucu ve alkol almaya zorlayan bir sesten bahseder. Tüm parasını olası her zehre harcadı. Sonra borç para aldı ve tekrar harcadı ve daha sonra borcunu geri vermek için çalmaya başladı. Sonunda artık yeterli değildi ve uyuşturucuya ek olarak acı ve korku bağımlısı oldu. Ses ona yapamayacağı korkunç şeyleri yapmasını emretti. Derken geçin, kapıdan içeri giren bir adam aniden sözünü kesti. Rahip ona güven verici bir şekilde buradaki herkesin anladığını ve kabul ettiğini hatırlatır. Ama kendini rahat hissetmediği şeyi paylaşmak zorunda değil. Bundan sonra, Peder Crow grubun yeni bir üyesini tanıştırır, ilk kez burada olan bitkin bir genç kadın Veni. Babası ona ilk başta garip hissedebileceğini, ancak orada bulunanlara tamamen güvenebileceğini, çünkü hepsi benzer şeyler yaşamış olduğunu açıklar. Hazır olduğunda, onu rahatsız eden şeyleri paylaşabilir. Veni, acilen desteğe ve anlayışa ihtiyacı olduğu için, hikayesini paylaşmaya hazır olduğunu söyler. Büyük bir umutsuzluk içinde olduğunu söylüyor, bu yüzden tüm ailesi belirli bir yere gitmeye karar vermiş, ancak kendilerini karanlık bir sokakta bulmuşlar. Orada kafaları anında çuvallarla kapatılır ve tanımadıkları kasvetli bir binaya götürülürler. Ürkütücü bir ses onlara çantaları çıkarmalarını emreder ve garip bir masa ve onlardan uzağa bakan bir adamla karşılaşırlar. Veni'nin kocası Scott, başına geleceklerden anında şüphelenir. Hemen buraya gelerek sorunlarını çözmeyi öneren Veni'nin babası Alan ile yüzleşir. Veni kocasını teselli ederken, garip adam onlara bakmak için döner ve korkunç bir maskenin altından gelen aynı ürkütücü sesle başlamalarını önerir. Tüyler ürpertici bir rulet çarkını andıran yuvarlak bir masa, metal bir zincirle çevrilidir. Karakterler yavaşça zincirin üzerinden geçer ve tereddütle kendilerini masanın etrafında konumlandırırlar. Ev sahibi, ailenin buraya hayallerini gerçekleştirecek bir şey kazanmak için geldiğini biliyor. Ancak her oyunun kendi kuralları vardır. Ona göre, herkes kazanıp kazanmayacağını belirleyecek bahislerini yapana kadar hepsinin bir arada kalması gerekiyor. Sıra kendilerine geldiğinde, oyuncular tam olarak neyi kazanmayı umduklarını açıkça belirtmelidir. Ayrıca kırmızı veya siyah üzerine bahis olarak arzularıyla ilgili değerli bir eşya koymaları gerekir. Bahis yapıldığında, ev sahibi kader çarkını döndürür. Sonuç seçimle eşleşirse, oyuncu kazanır, değilse, o zaman çark onların kaderini seçer. Bu oldukça kararsız olabilir. Ev sahibi ilk hamleyi kimin yapmak istediğini sorar. Scott'a göre bu oyun tamamen saçmalık. Ancak Alan, dam adına, tıpkı kendisine bu oyunu anlatanlar gibi başarılı olacaklarının garantisini verir. Veni, tartışmalarını durdurmak için ilk oynayan olmaya gönüllü olur. Ancak Scott, gerçek bir beyefendi olarak ilk hamlenin kendisinin olacağını beyan eder. Ev sahibi ona arzusunu sorar ve Veni küçük kızlarını kaybettiklerini açıklar. Scott, kızının saçından bir tutamı kırmızıya yerleştirir ve onu geri getirmek istediğini söyler. Ev sahibi çarkı döndürür ve yavaşça siyahta durur. Saç tutamını talep ediyor ve Scott yenilgiyle başından beri haklı olduğunu ve tüm bu fikrin bir sürü saçmalık olduğunu ilan ediyor. Veni'nin annesi, gerçekten saçmalıksa, tekrar denemenin bir zararı olmadığını söylediğinde, Veni ayrılmak üzeredir. Scott geri gelir ve Veni'nin annesi torununa vaftizi için hediye edeceği bir haç alır. Haçı kırmızıya koyar ve torununun sağ salim dönmesini diler. Bu sırada Scott, başının arkasından kan geldiğini fark eder. Birdenbire çılgınca bir çığlık attı ve yüzünün derisini soymaya başladı. Düşer ve kan içinde boğulur. Korkmuş aile üyeleri ona ne olduğunu sorar ve ev sahibi onlara kaybettiğini bildirir ve bu oyundaki bahisler kesindir. Ona göre Alan'ın bunu kesin olarak bilmesi gerekir. Çark tekrar siyahta durur, haç kaybolur ve kötü ruh, Veni'nin annesini karanlığa sürükler. Alan, karısının geri dönmesini talep ederek ev sahibine öfkeyle bağırır. Ancak ev sahibi sakince oynamaya gönüllü olduklarını ve kurallara uyulması gerektiğini açıklar. Alan onu öldüreceğine söz verir, ancak Veni babasından bahse girmesini ve annesiyle Scott'u kurtarmaya çalışmasını ister. Alan küçük bir hasır bebek çıkarır ama onu yere fırlatır. Bundan sonra alyansını çıkarır, siyah üzerine bahse girer ve ev sahibinden ondan aldığı her şeyi geri vermesini ister.
sonunda talih onlara gülümser ve tekerlek siyahta durur. Scott hemen aklını başına toplar ve hemen arkasında Alle'nin karısı, torununu sıcacık bir battaniyeye sarılı tutarken belirir. Benny heyecanla onu annesinden kapar ama anında çocuğun öldüğünü anlar. Ev sahibine öfkeyle bağırır, ancak ev sahibi bunun kaderin çarkı tarafından belirlendiğini ve onun itaatkar hizmetkarından başka bir şey olmadığını söyler. Benny birden babasının cüzdanını ve masanın üzerinde kızının bir resmi olduğunu sorar. Neden burada ev sahibi onlara Alle'nin kendisinden alınan her şeyi geri almak istediğini hatırlatır. Benny, babasının cüzdanı kaybettiğine dair sözlerini hatırlıyor. Babasından yaptıklarıyla ilgili gerçeği ister. Alan, ona bu oyundan bir arkadaşının bahsettiğini söylemeye devam ediyor. Cüzdanının tüm içeriğine bahse girdi. Ve böylece torununun da bahsin bir parçası olduğu ortaya çıktı. Benny, aptalca bir bahis yüzünden kızını kaybettiğini anında anlar ve öfkeyle babasına bağırır. Affetmesi için yalvarır ve onu geri getirmeye çalıştığını açıklar. Ona göre artık düzeltmek için yapacak bir şey kalmadı. Ailesi ayrılır ve Benny babasına korkak der. Scott, karısını teselli etmeye çalışır ve onun da gitmesini önerir, ancak Benny, kızı olmadan ayrılmayacağını söyler. Benny, kocasını zincirin ötesine iter, babasının cüzdanını kırmızıya bahse girer ve kızını geri almak ister. Çarkı kendisi döndürmeye çalışır ama yanar. Ev sahibi, zaten kaybedilmiş olana bahis yapılamayacağını açıklıyor. Sonra Benny, kızının resminin üzerine kanını dökerek kendi kendine bahse girdiğini açıklar. Ev sahibi çarkı döndürür ve kırmızıda durur. Bir anda her şey karanlığa gömülür ve bu karanlık dağıldığında, Benny hayatın kızının yeniden doğduğunu görür. Scott'u bulmaya çalışan Benny arkasını döner ve onun, ailesiyle birlikte nasıl yavaş yavaş hayattan çekildiğini ve hepsinin yavaş yavaş göğe yükseldiğini görür. İnanamayarak Benny, kazandığı onca şeyden sonra neler olduğunu anlamıyor. Ancak ev sahibi, oyun bitene kadar kimsenin masadan kalkmaması gerektiğini hatırlatır. Benny ona bir şans daha vermesi için yalvarır, ancak ev sahibi zaten yeterince kaybettiğini ve oyunun bittiğini söyler. Aniden her şey yok olur ve Benny ve kızı, tanıdık olmayan, terk edilmiş bir binada belirir. Aşırı büyümüş yabani otların arasından geçerken güpegündüz bir sokağın ortasında bulur kendini. Grup toplantısında Benny, boş bir odadan başka bir şey bulamamak için her gün o yere geri geldiğini söylemeye devam ediyor. Polis ona inanmadı. Sonunda, deli ilan edilme ve çocuğunun velayetini kaybetme riskinin asla olmadığını kabul etmek zorunda kaldı. Ama 3 kişi öylece ortadan kaybolamaz. Peder Kroll, Benny'yi desteklemek için odadaki herkes gibi ona inandığını garanti eder. Hikayelerini paylaşma cesareti gösteren herkese teşekkür eder ve dua etmeyi önerir. Grubu uğurlarken herkese gelecek haftaki toplantıyı hatırlatır. Benny tekrar geleceğinden şüphe ediyor ama babası elini sıkıca sıkıyor ve geri dönmesi için ısrar ediyor. Yalnız kalan baba kiliseye girer ve dua etmeye çalışır. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anında anlıyor. Korkarak odasına gider ve korkusunu şarapla yıkamaya çalışır. Biraz sakinleşir, sunağa döner ve diz çökerek şişeden şarabı özlemle içmeye devam eder. Tekrar dua etmeye çalışır, ancak bir iblis kılığında aynı ev sahibi tarafından aniden kesilir. Rahibe, ebedi soruların tüm cevaplarına neredeyse ulaşıldı, sadece doğru yerlere bakmadığını söyler. Sadece inanmaya ihtiyacı var. İnancı olduğunu söyleyerek iblisin sözünü sinirli bir şekilde keser. Ayrıca herkesi bir araya topladığını ve ondan başka ne istediğini anlamadığını da ekliyor. İblis, kendisinin ışığı yiyip bitiren karanlık olduğunu, kendisinin umutlarını yıkan umutsuzluk olduğunu söyler. Ve cemaati, özellikle de rahip için büyük planları var.